Mevlana Camii ve Türbesi'nin sırlı tarihi ve inanılmaz hikayesi. Kapısından giren gönülleri, yüzyıllar sonra bile arındıran sırlı yer. Gizli sırları keşfedip, semalarla konuşan alemin sırlı mabedi. Dokunduğu her şeyi altına dönüştüren gizemli zatın türbesi. Atomlardan yıldıza kadar her şeyin sesini duyabilen evliyanın mabedi. 700 yıldır hakikatin ışığını yayan mekan. Dünyanın dört bir yanından gelenleri kucaklayan manevi merkez. Alimlerin sultanı, Sultanül Ülema Mevlana Hazretleri'nin camisi ve türbesi. Konya'nın kalbinin attığı yerlerden biri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'nin huzur dolu türbesinin ve dergahının bulunduğu Mevlana Camii ve türbesidir. Yüzyıllardır milyonlarca insan bu manevi havayı solumak, gönüllerini dinlendirmek için Konya'ya akın ediyor. Gel, ne olursan ol yine gel sözleriyle özdeşleşmiş Hazreti Mevlana Hazretleri'nin çağrısı bu türbenin kapısından hala yankılanıyor. 13. yüzyılda Anadolu'da yaşamış bir mutasavvıf, şair ve alim olan Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri günümüzde doğudan batıya tüm dünyayı etkisi altına alan bir değere dönüşmüştür. UNESCO'nun Mevlana Hazretlerinin doğumunun 800. yılı olan 2007'yi Uluslararası Mevlana Yılı olarak ilan etmesi bu evrensel etkinin en somut göstergelerinden biridir. Mevlana Hazretlerinin sadece biyografisi değil, aynı zamanda ruhun ham bilgiden ilahi aşk ateşinde olgunlaşmaya ve nihayetinde varlık ve birliğinde erimeye doğru yaptığı evrensel yolculuğun adıdır. Mevlana Hazretleri'nin ilk yılları. Hamdım. Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri 1207-1273 yılları arasında yaşadı. Sadece İslam dünyasının değil, tüm insanlığın gönlünde taht kurmuş, müstesna bir hak dostudur. Mevlana Hazretleri kendi hayatını 3 kelimeyle özetlemiştir. Hamdım, piştim, yandım. Başka bir deyişle önce zahiri ilimlerde kemale erip hamdım dedi. Sonra manevi hakikatlere erişip olgunlaştığında piştim dedi. En sonunda Allah aşkıyla yanıp yok olduğunda yandım diyerek ömrünün seyrini ifade etti. Mevlana Hazretleri 30 Eylül 1207'de Horasan'ın Belh şehrinde doğdu ve hamlık evresi böylelikle başlamış oldu. Asıl adı Muhammed olup Celaleddin lakabını almıştır. Halk arasında ona saygıyla Efendimiz anlamındaki Mevlana denmiştir. Mevlana Hazretleri küçük yaşlarda Nişebur'da ünlü Sufi Feridüddin Attar ile tanıştığında Feridüddin Attar, Mevlana Hazretleri için babasına "Bu oğlum var ya, yakında alemde yüreği yanıkların yüreğine ateşler salacaktır" diyerek onun ileride gönülleri coşturacak bir aşk sultanı olacağını müjdeledi. Mevlana Hazretleri'nin gençlik yılları göç sebebiyle hareketli geçmiştir. Şam'da oldukları vakit dönemin en büyük manevi otoritelerinden Muhyiddin İbni Arabi ile karşılaştılar. İbni Arabi, babasının ardından yürüyen Mevlana Hazretlerini işaret ederek "Sübhanallah, bir okyanus bir denizin arkasından gidiyor" demesi, onun gelecekteki büyüklüğünün bir habercisi gibiydi. Mevlana Hazretleri Gevher Hatun'la evlendi ve Sultan Veled'le Alaaddin Çelebi adında 2 oğlu oldu. Sonrasında Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın davetiyle Konya'ya yerleştiler. Konya'ya geldikten sonra Mevlana Hazretleri'nin eğitim süreci hızlandı. Babası Bahaeddin Veled 1231'de Konya'da vefat edince 24 yaşındaki Mevlana Hazretleri babasının yerine medresede müderrisliğe başladı. Mevlana Hazretleri ilim yolundaki fedakarlıkları "Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için
önce yanmak gerekir sözüyle anlatmaktadır. Zira kendisi zahiri ilimler olarak bilinen din hukuku, tefsir, kelam ve felsefede tam bir otoriteydi. Manevi eğitimi ise babasının müridi Seyyid Burhanettin'in rehberliğinde 9 yıl boyunca devam etti. Mevlana Hazretleri bu yıllarında sayısız kerametler göstermiş, kalpleri nurlandıran sohbetler etmişti. Seyyid Burhanettin'in vefatından sonra Mevlana Hazretleri, Konya'da itibarlı bir din alimi ve irşad edici rehber olarak halkı aydınlatmaya devam etti. Vaazlarıyla ve medrese dersleriyle geniş bir talebe ve mürit kitlesine hitap ediyordu. Bu süreçte ilmini derinleştirmek için Halep ve Şam'a giderek eğitimini tamamladı. Bu dönem onun ham halinin zirvesini, yani zahiri ilimlerde ulaşabilecek en üst noktayı temsil ediyordu. Aşkın aynası Şems-i Tebrizi ve büyük dönüşüm. Piştim. 1244 yılı Mevlana Hazretlerinin hayatında bir dönüm noktası olacaktı. Piştim dediği bu dönüşümü şu sözlerle açıklar. Onun ışığı vurmazdan önce ölü bir nakıştım sadece taş duvarlarınızda. O yıl Konya'ya yıllardır diyar diyar dolaşan bir derviş geldi. Şems-i Tebrizi. Mevlana Hazretleri ve Şems Hazretleri'nin karşılaşması adeta iki gönül ikizinin buluşmasıydı. Bu buluşmadan sonra kendisi yılların birikimi olan zahiri ilmini adeta bir kenara bırakıp Şems-i Tebrizi ile sohbet ve zikre daldı. Artık medrese derslerinden çok ilahi aşkın coşkusuyla meşgul olmaya başladı. Önceden ilme ve ibadete dair takvasıyla bilinen Mevlana Hazretleri, Şems-i Tebrizi ile beraber içindeki aşk pınarını ortaya çıkardı. Yandım, ayrılığın sancısı. Mevlana Hazretleri aşkı tanımlarken, aşk sandığın kadar değil, yandığın kadardır demiştir. Ve hayatının son evresini yandım diye tarif etmiştir. Şems-i Tebrizi'nin Konya'ya gelişi ise herkesi memnun etmedi. Çünkü Mevlana Hazretlerinin sürekli onunla meşgul olması bazı müritlerini kıskançlığa sevk etti. Bir süre sonra Şems-i Tebrizi 2 defa ansızın ortadan kayboldu. Ve Mevlana Hazretleri bu ayrılıkla büyük bir hicran yaşadı. Yaşadığı hüzün onu daha da Allah'a yaklaştırmış ve "Sen Allah'a güven, hiç beklemediğin anda çiçek açar" sözleriyle sabrını ifade etmiştir. Ayrılığın ilk acısıyla da hüzün içinde sema meclislerini başlattığı rivayet edilir. Nitekim o dostu Şems-i Tebrizi'den ayrı kaldığı dönemde gece gündüz sema edip vecd içinde şiirler söylemeye başladı. Muazzam lirik şiirler koleksiyonu olan Divan-ı Kebir de bu ateşten doğdu. Mevlana Hazretlerinin eserleri manevi bir kişiliği andırır. Divan-ı Kebir, estetik ve duygusal gücüyle kalpteki aşk kıvılcımını ateşler. Mesnevi, bu ateşlenen kalbi alıp aklın takip edebileceği hikayelerle yapılandırılmış bir anlama yolunda ona rehberlik eder. Diğer nesir eserleri ise manevi vücudun diğer organlarını oluşturur. Mevlana Hazretleri için aşk bir duygu değil, tüm yaratılışın kaynağıdır. Tarihi gelişim. Gül bahçesinden külliyeye. Hazreti Mevlana'nın türbesinin bulunduğu yer aslında Selçuklu Sarayı'nın meşhur gül bahçesiydi. Dönemin Sultanı Alaaddin Keykubat bu bahçeyi Mevlana Hazretlerinin babası Sultanul Ülema Bahaddin Veled'e hediye etmişti. Bahaddin Veled 1231 yılında vefat edince vasiyetine uyularak bu güllerle bezeli bahçeye defnedildi. Yıllar sonra 17 Aralık 1273'te Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Hakk'a yürüdüğünde onu da babasının yanı başına bu kutlu bahçeye emanet ettiler. Mevlana Hazretlerinin sevenleri onu toprağa verdikten sonra üstünü açık bırakmaya
gönülleri razı olmadı. Ertesi yıl 1274'te Mevlana Hazretlerinin kabri üzerine bir türbe inşa edildi. Tebrizli mimar Bedreddin'e yaptırılan bu ilk türbe, 4 sütunlu, açık türbe biçiminde bir yapıya benziyordu. Yıllar içinde Mevlana Hazretlerinin türbesi hem mimari hem de manevi açıdan büyüyüp gelişti. 14. yüzyılda Konya'ya hükmeden Karamanoğulları döneminde türbenin çevresi genişletilerek bugünkü hali büyük ölçüde ortaya çıktı. Türbenin ayakları güçlendirilip üzeri yıldız biçimli bir kubbeyle örtüldü. Kubbenin üstüne 16 dilimli yüksek bir tambur gövde ve onun da üzerine konik bir külah eklendi. İşte bugün Konya semalarından bakınca hemen gözümüze çarpan yeşil kubbe. Kubbe-i Hadra bu şekilde doğdu. Rivayete göre kubbenin çinilerinin yeşil turkuaz rengi, gökyüzünün enginliğini ve maneviyatın derinliğini sembolize eder. Zamanla Osmanlı sultanları da Mevlana Hazretleri dergahına büyük önem verdiler. Türbeyi ve dergahı onarıp güzelleştirmek için defalarca tamirat yaptılar. Özellikle Osmanlı Sultanı II. Bayezid devrinde türbenin iç duvarları ve kubbesi nakkaşlar tarafından nefis hat yazıları ve motiflerle süslendi. Asırlar boyunca Mevlana Hazretlerinin postunu devralan Çelebiler ve Mevlevi dervişleri dergahın etrafında bir hayat kurdular. Zamanla burada sadece türbe değil, sema yapılan salonlar, mescitler, aşevleri, derviş odaları ve kütüphaneler de inşa edilerek bir külliye meydana geldi. Öyle ki Mevlana Türbesi çevresi adeta küçük bir maneviyat şehri haline gelmişti. Mevlana Hazretleri, "Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol, yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel" sözleriyle asırlardır insanları çağırmaya devam ediyor. 1927'de tekrardan Konya Asar-ı Atika Müzesi adıyla ziyaretçilere açılan dergah, daha sonra Mevlana Müzesi adını aldı. Böylece dervişlerin aşkla sema ettiği bu mekan, tarihi eşyaların sergilendiği, Mevlana Hazretlerinin hatıralarının yaşadığı bir müze ve külliyeye dönüştü. Yeşil Kubbe. Yeşil Kubbe mimari olarak hem Konya'nın hem de Mevlevi geleneğinin en güçlü sembolüdür. Uzak mesafelerden bile fark edilen bu görkemli kubbe parlak turkuaz çinilerle kaplıdır. Kubbeyi tepeden tırnağa incelediğinizde Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan izler dikkat çeker. Örneğin kubbenin eteğinde Ayetel Kürsi yazılı bir yazı uşağı dolanır. Kubbenin zaman içinde defalarca tamir gördüğünü biliyoruz. Kubbenin içi ise tam bir sanat harikasıdır. Türbenin iç mekanındaki kalın sütunlar, sivri kemerler ve kubbe yüzeyleri rengarenk kalem işi nakışlarla bezelidir. Duvarlarda ve kubbe pandandiflerinde dönemin en mahir hattatlarının ellerinden çıkmış ayetler, hadisler ve Mevlana Hazretlerinin özlü sözleri altın yazılı nakışlarla işlenmiştir. Olağanüstü kerametler ve gönül gözüyle keşifler. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, gönül yolunda ilerleyen veli kullara mahsus kerametlere dair nice menkıbelerin kahramanıdır. Mevlana Hazretlerinin Allah'a yakınlıkta ulaştığı makam, zaman zaman tabiat kanunlarını aşan olağanüstü hallerin, kerametlerin zuhur etmesine vesile olmuştur. Oğlu Sultan Veled, babasının hayatında perdesi aralanan bu harika halleri sayısız kerametler zuhur etti diyerek anlatır. Bu nasıl sır? Kitapların ıslanmaması. Mevlana Hazretleri ile Şems Tebrizi'nin dostluğu ilerleyip birlikte uzlete çekildikleri günlerde vuku bulan meşhur bir keramet hikayesi vardır. Bir gün Mevlana Hazretleri medresede havuz başında kitaplarını açmış, ilimle meşguldü. Şems Tebrizi yanına geldi ve sordu. "Nedir bu okuduğun?" Mevlana Hazretleri de ilimle dolu kitaplarını göstererek bunlar kiluk haldir, yani teorik bilgidir diye cevap verdi.
Bu cevap üzerine Şems Tebrizi senin bunlarla ne işin var öyleyse deyip elini uzattı ve kıymetli kitaplarını bir bir havuza fırlattı. Mevlana Hazretleri dehşetle ne yapıyorsun diye feryat etti. Fakat biraz sonra Şems Tebrizi havuzdan kitapları tek tek çıkarıp geri verdi. Kitapların hiçbirinin ıslanmadığını gören Mevlana Hazretleri hayret içinde bu nasıl sırdır diye sordu. Şems Tebrizi tebessüm ederek şöyle açıkladı. Bu zevk ve haldir. Senin ise bundan henüz haberin yoktur. Bu keramet karşısında Mevlana Hazretleri marifetullah yolunun sadece kitap bilgisiyle değil Allah dostlarının himmetiyle açıldığını idrak etti. Zaten çok geçmeden Şems Tebrizi ile sohbete daldıktan sonra Mevlana Hazretleri kitap mütalaa etmeyi ve ders vermeyi bırakıp hal ilmine yöneldi. Mevlana Hazretleri ve simya. Mevlana Hazretlerinden nakledilen başka keramet rivayetleri de vardır. Mesela simya hadisesi bunlardan biridir. Simya ilmiyle uğraşıp madenleri altına çevirmek isteyen bir kimseye Mevlana Hazretleri bir ders vermişti. Adamın atölyesine girdi. Ne kadar demir, bakır, eşya varsa eline alıp adama uzattı. Bir de baktılar ki hepsi saf altın olup parlıyor. Hayretler içinde kalan adama Mevlana Hazretleri şöyle dedi. Gördün mü? Dünyanın altını işte böyle bir hiç. Sen asıl öyle bir simya peşinde ol ki seninle ahirete gelsin. O altın da Hakk'ın ilmi ve sevgisidir. Bu gibi menkıbelerde Mevlana Hazretleri keramet gösterip insanlara manevi dersler vermiştir. Ancak o kerametleri dilden dile yayılsa da daima asıl keramet istikamettir diyerek kulluğun ve güzel ahlakın önemini vurgulamıştır. Ona göre harikulade haller bir hedeften ziyade Allah'ın lütfettiği bir ikramdır. Esas olan kalbi Allah'a bağlamak ve aşkla hizmet etmektir. İç mekan ve kutsal kapılar. Türbenin içine batı yönündeki tilavet odası denilen bölümden girilir. Burası eskiden Kur'an'ın hiç susmadığı, dervişlerin sürekli tilavet ettiği bir mekandı. Tilavet odasının oymalı ahşap kapısı ve hemen ileride türbeye açılan ünlü gümüş kapı, ziyarete gelen herkesin dikkatini çeker. Bu kapıdan adım atılınca artık dahili uşak denilen aşk erenlerinin mekanına girmiş olursunuz. 3 kubbeli bu salonda eskiden Mevleviliğe yeni girenlerin kabul törenleri ve ayak divanı merasimleri yapılırmış. Duvarlarında Mevlana Hazretlerinin ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol vecizeleri, hat levhaları halinde asılıdır. Sandukaların gizemi. En özel bölüm ise elbette Mevlana Hazretlerinin türbesinin bulunduğu kısımdır. Yeşil kubbenin tam altındaki bu bölümde Hazreti Mevlana'nın sandukası ve etrafında yakınlarının kabirleri bulunmaktadır. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri ve oğlu Sultan Velid'in kabirleri Kanuni Sultan Süleyman devrinde mermerden yapılmış ihtişamlı sandukalarla kaplanmıştır. Bu mermer sandukaların üzerini örten atlas örtüler 2. Abdülhamit zamanında yani 1894 yılında özel olarak dokunmuş altın işlemeli kumaşlardır. Mevlana Hazretlerinin sandukasının hemen başucunda babası Behaettin Veled'in kabri yer alır. Sandukanın üzerindeki nefis geometrik ve çiçek motifleri arasında Kur'an'dan ayetler ve dualar ustaca gizlenmiştir. Bu bölümde ayrıca Mevlana Hazretlerinin annesi, eşi ve diğer aile fertleriyle bazı Mevlevi büyüklerine ait irili ufaklı 65 kadar sanduka daha bulunmaktadır. Bu yüzden eskiden buraya Kubbetül Aktap yani ulu yıldızların kubbesi yani uluların mekanı denilmiştir. Şebi Aruz. Vefatı. Mevlana Hazretleri ömrünün son demlerine dek Konya'da insanlara nasihat ve aşk aşılamaya devam etti. Mevlana Hazretlerinin vefatından önceki günlerde Konya'da şiddetli bir deprem olur. Herkes korku içindeyken o yakınlarına "Korkmayın, zavallı toprak yağlı bir lokma istiyor, yakında ona kavuşacak" diyerek kendi vefatının yaklaştığını ve toprağın onun bedenini istediğini ima eder. Nihayet 17 Aralık 1273 günü Rabbine kavuşur.
Vefatından önce dostlarına "Ölümümde ağlamayın, ben Rabbime kavuşacağım" diyerek o günü şebi aruz, yani düğün gecesi olarak gördüğünü vasiyet etmişti. Cenaze namazında şehirdeki bütün alimler, kadılar hazır bulundu. Cenaze alayına Müslümanlar kadar Hristiyanlar ve Yahudiler de katıldı. Ziyaretçiler ve menkıbeler. Ziyaretçilerin anlattığı manevi deneyimler gerçekten etkileyici. Mesela İngiltere'den gelen Müslüman bir ziyaretçi Mevlana Hazretlerinin türbesine dua ederken ruhani bir şeyler hissettim diyerek gözyaşlarını tutamadığını söylüyor. Amerika'dan gelip Mevlana Hazretlerinin yolunu benimseyen bir başka ziyaretçi ise Konya'da geçirdiği zamanın hayatının en özel günleri olduğunu, Allah aşkının her şeye sirayet ettiğini hissettiğini anlatıyor. İranlı bir kadın, aşkı bulmak için buraya geldim. Kalbim aç ve susuz hissettim. Bugün yine geldim ve Mevlana Hazretlerine büyük bir aşk duyuyorum diyerek bu manevi iklimin gönlünde oluşturduğu derin tesiri dile getiriyor. Hatta çocuk yaşta olanlar bile Mevlana Hazretlerine sevgisini yüreklerinde taşıyor. İran'dan ailesiyle gelen 10 yaşındaki bir çocuk Mevlana Hazretlerini o kadar seviyorum ki 2000 beytini ezbere biliyorum diyerek hayranlığını ifade ediyor. Onun gözlerindeki bu ışıltı Mevlana Hazretlerine duyulan aşkın nesilden nesile aktarıldığının en güzel kanıtı. En ilginç hikayelerden biri ise dünyanın öbür ucundan Arjantin'den Konya'ya uzanan bir gönül yolculuğu. Swamini Saravasti adındaki Hint asıllı bir hanım Arjantin'de bir Budist manastırında yaşarken rüyasında Hazreti Mevlana'yı görmüş. Mevlana Hazretleri rüyasında ona "Gel" diye seslenmiş. Uyandığında kalbinde tarif edemediği bir çekim hissetmiş. Bu çağrıya kayıtsız kalamamış ve yollara düşmüş. 2013'te Konya'ya ilk kez ayak basmış, derken her yıl biraz daha fazla kalmaya başlamış. Sonunda tamamen Konya'ya yerleşmiş. Kendisi anlatıyor. Mevlana Hazretlerinin aşkı beni buraya sürükledi. Ondan başka bir şey yapamadım. Aşkından çaresiz kaldım diye içindeki ilahi cezbenin gücünü dile getiriyor. Mevlana türbesiyle ilgili dillerden dile dolaşan pek çok menkıbelerden biri de bir gün bir adam inatla Mevlana Hazretleri öldü, artık bize faydası dokunmaz diye konuşup duruyormuş. Gece rüyasında Hazreti Mevlana'yı görmüş. Ona temessüp edip "Biz ölmedik, yaşıyoruz. Yeter ki gönül aynan temiz olsun" demiş. Adam ertesi gün kalktığında pişman olmuş, türbeye gidip gözyaşlarıyla af dilemiş. Bir başka menkıbede Hazreti Mevlana'nın türbesini ziyarete gelen bir gönlü kırık dervişin orada uyuklayınca rüyasında yeşil kubbenin altından çıkan bir nurla kederinden arındığı anlatılır. Mimari yapı ve dikkat çeken bölümler. Mevlana Külliyesi, mimari olarak bir dergahın ihtiyaç duyduğu her unsuru bünyesinde barındırır. Külliyenin kalbi, 4 kalın sütun üzerine oturan ve turkuaz çinileriyle ışıldayan ikonik yapı olan ortadaki yeşil kubbedir. Yani kubbe-i hadra. Türbenin çekirdeğini oluşturan bu görkemli kubbenin hemen çevresinde ve bitişiğinde bir derviş dergahının tüm bölümleri halkalanmıştır. Türbenin hemen bitişiğinde dervişlerin sema ayinlerini icra ettiği semahane ve küçük bir mescit yer alır. Etrafta dervişlerin barındığı hücreler, misafirlerin ağırlandığı meydan-ı şerif avlusu, dergahın mutfağı olan matbaa-ı şerif ve daha nice bölümler bulunur. Külliyenin ortasında ise şadırvanlı bir avlu vardır. Bu avluda eskiden dervişlerin Mevlana Hazretlerinin vuslat gecelerinde toplandığı Şebi Aruz Havuzu isimli bir havuz bulunurdu. Semahane ve matbaa-ı şerif. Türbenin hemen yanında dergahın mukabelelerinin icra edildiği semahane bulunur. Semahane, bugün camekanlar içinde sergilenen Mevlevi eşyalarıyla dolu bir müze salonudur. Vitrinlerde Hazreti Mevlana'nın ve Şems-i Tebrizi'nin hırkaları, sikkeleri, derviş külahları ve kitapları sergilenmektedir. Semahanenin ortasına kurulmuş dairevi bir alanda ziyaretçiler, eskiden burada dönen dervişleri hayal edebilirler. Semahanenin bitişiğinde dergahın mutfağı olan matbaa-ı şerif yer alır. Mevlevi kültüründe mutfak sadece yemek pişirilen bir yer değil, aynı zamanda
nefsi pişirme eğitimlerinin verildiği kutsal bir mekandır. Nitekim yeni gelen derviş adayları 1001 gün boyunca mutfakta hizmet ederek çile doldururdu. Ayrıca dergahın içinde kütüphane, derviş hücreleri ve türbe avlusuna sonradan eklenmiş küçük Osmanlı türbeleri de mevcuttur. Türbenin atmosferi ziyaretçilerin gönül dünyasına göre farklı izler bırakabilir. Kimi içeri girer girmez ferah bir koku aldığını söyler, kimi sanki Mevlana Hazretlerinin dizinin dibine oturmuş da sohbet ediyormuş gibi bir yakınlık hisseder. Kimi de gözlerinden yaşlar süzülerek çıkıverir türbeden. Kendini tutamaz. Bunda Mevlana Hazretlerinin hamdım, piştim, yandım diye özetlediği aşk ateşinin hala burada hissediliyor olmasının payı vardır. Konya'daki Mevlana Camii ve türbesi tarihiyle, mimarisiyle Hazreti Mevlana'nın yaşamından emaneti olan ve nice menkıbe ve hikmetiyle dop dolu bir hazinedir. Ancak bu hazinenin en önemli tarafı insan ruhuna dokunabilmesidir. Eğer bir gün yolunuz Konya'ya düşerse ister inançlı bir derviş olun, ister gezgin bir turist, Mevlana Hazretlerinin yeşil kubbesinin altına gelin, gönlünüzün diliyle ona selam verin. Emin olun, yüzyıllar ötesinden sizlere ve aleykümselam, hoş geldin der gibi o sıcak ve samimi atmosferi hissedeceksiniz. Çünkü Mevlana Hazretlerinin vasiyeti gerçekleşmiştir. Onun gerçek türbesi hala gönüllerdedir. Ve gönüller var oldukça ışığını saçmaya devam edecektir.